Selamlar dikiş sınıfından herkese. Bu videomuzda makine iğnelerimizle hangi kumaşı hangi iğneyle dikeriz örnekleriyle anlatacağız. Birçok iğne hazırladım, birçok kumaş hazırladım. Bunları şimdi makinalarımıza takacağız ve makinalarda değişik kumaşlarda penye iğneleri, dokuma kumaşta ve penye kumaşta nasıl sonuç veriyor? Dokuma kumaş iğneleri nasıl sonuç veriyor? Onlara bakacağız ve bu videoların devamı gelecek çünkü çok fazla soru alıyorum. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, yorum yazmayı ve dikiş sınıfı kanalını desteklemeyi unutmayın lütfen. İlk önce esnek kumaşları diktiğimiz penye jarse iğnesi dediğimiz 20-45 kodlu 14 numara iğne ile kot kumaş, esnek kot kumaş dikimine başlıyoruz ve kot kumaşta dikişin iyi bir sonuç verdiğini görüyoruz. Bu iğnelerin sonucunda esnek ve esnek olmayan kumaşları da tanımış olacaksınız. Şimdi elimizde hafif gene esneyen krep bir kumaş var. Krep kumaşın üzerinde 14 numara iğne ile diktiğimiz zaman hafif esneyen bir kumaş olduğu için son derece güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bu kumaşı bazen dokuma kumaş iğnesi yani kodu 20-20 olan iğneyle de diktiğimiz oluyor. 2 iğneyle de dikilebiliyor bu kumaş açıkçası. Tansiyonumuz da bu şekilde. Şimdi çok esneyen bir kumaş huzurlarınızda. Bu kumaşları dikerken özellikle çok sorun yaşıyor bizim takipçilerimiz. Atlatıyor, deliyor, güzel dikmiyor. Buradaki durum tamamen iğne seçimimizle ilgili. Gördüğünüz gibi herhangi bir atlatma ve çıtlama yok. Çünkü esnek kumaş iğnesi kullanıyoruz. S2 ve S1 ayarlarında şimdi bakalım. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri makinenin esnek dikiş ayarıyla dikiyoruz. Bu esnek dikiş ayarı her makinede olmuyor ama siz kodu 20-45 olan bir penye iğnesiyle bu tür kumaşları rahatlıkla dikebilirsiniz. Makinenizin esnek dikiş ayarı yoksa bile çift sıra diktiği için böyle bir görüntü elde ettik. Çok esnek kumaşta. Şimdi S1'e geçiyoruz. S2 ve S1 arasındaki tek fark dikiş adımı uzunluğudur. Onun haricinde düz dikişte bir fark yok. İster bununla dikebilirsiniz, ister normal düz dikiş ayarımızla esnek penye kumaş dikebilirsiniz. Çok zorlandığınız konunun bu olduğunu biliyorum. Çünkü birçok insan kumaş kalınlığına göre inceliği ve kalınlığı yani iğne inceliğini ve kalınlığını ayarladığında sorunu çözdüğünü zannediyor ama durum öyle değil. Şimdi gene aynı iğne ile brokar kumaş dikeceğiz. Hiç esnemeyen ve ince bir kumaşımız bu kumaşta. Şimdi böyle bir iğne takılı olduğunda bu kumaşı diktiğimizdeki sonuca bakalım hep beraber sizinle. Ve bu kumaşı tabii bir de farklı iğne ile dikerek mutlaka deneme yapmalısınız. Bakınız esnek kumaş ve kotta çok güzel bir sonuç vermişken bu kumaşımızda hiç de güzel bir sonuç vermiyor. Çünkü uygun iğneyi kullanmamış oluyoruz. Böyle bir kumaşı kodu 20-20 olan ve numarası 11 veya 8 olan dokuma kumaş iğnesiyle dikmemiz gerekiyor. Şimdi elimizde bir saten kumaş var. Saten kumaşlarda, şifon kumaşlarda son derece zorlandığınız bir konu. Bakın esnek kumaş iğnesi satende nasıl bir sonuç verdi. Kumaşımızı deldi, kenarında delikler oluşturdu ve hiç istediğimiz bir durum oluşmadı. Bu kumaşı da esnek olmadığı için dokuma kumaş iğnesiyle dikeceğiz. Sarı dipli dediğimiz jarse iğnesi saten kumaşta kötü bir sonuç verdi. Brokar kumaşta da kötü bir sonuç verdi. Ama hafif esnek kumaşlarda oldukça güzel bir sonuç verdi. Kodu 20-20 olan düz dikiş iğnesine geçiyoruz. Yani dokuma kumaşlar için, esnek olmayan kumaşlar için az önce de 20-45'in 12 numara iğnesini kullanmıştık. Size bu videoda bu iki iğne arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Değişik kumaşlar üzerinde denemeler gösteriyorum ve devam ediyoruz. Esnek olmayan krep bir kumaş üzerinde deneme yapıyoruz. Kumaşımızda telada var üstelik. Bakıyoruz ve istediğimiz gibi çok güzel bir dikiş elde edebiliyoruz. Çünkü iğnemizi doğru seçtik. Makinamızı da tanıdıktan sonra her şeyini iyi ayarladıktan sonra güzel sonuç elde edebiliriz. Şimdi bu kumaş üzerine bakıyoruz. Az önce kötü sonuç almıştık. 14 numara iğne ile saten kumaşı dokuma kumaş iğnesiyle diktiğimizde bile delikler oluştuğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki 14 numara iğne
Buna kalın geldi 8 numara iğneyle dikmemiz gerekiyor. Şimdi bunu dikiyoruz. Az önce hatırlatırım, 2 tür iğneyle de dikebiliriz demiştik. Evet, bu kumaşta çok hafif bir esneme olduğu için ve kalın bir kumaş olduğu için her iki iğne de güzel sonuç verdi. Sıra brokar kumaşımızda. Bakıyoruz, brokar kumaşımızın 20-20 kodlu bir iğne istediğini söylemiştik. Gene de çok böyle istediğimiz gibi bir şey elde edemedik. Bunun sebebi de iğnemizin gene kalın olması. 11 numara bir iğne yapmalıydık. Gelelim buna. Penye iğnesi olmayan bir iğneyle diktiğimizde sizin bana sürekli mesajlarda sorduğunuz atlatma yapıyor, iğnem atlatıyor, iğnem dikmiyor dediğiniz sorunun cevabı işte budur. Doğru iğne seçmediğimiz için. Eğer siz esnek kumaşlarınızı sarı dipli olan 20-45 kodlu iğneyle dikmezseniz sonuç bu olacaktır. Dokuma kumaşlarda kodu 20-20, esnek kumaşlarda 20-45 olacak. Bakın atlatmaları görüyorsunuz. Hiç de hoşumuza gitmeyen ve bir zaman sonra sökülen dikişler elde ediyoruz. Ben burada makinalarıma değişik iğneler taktım. Atölyemdeki makinalara ve sizlere bu örnekleri çekmeye devam edeceğim. Siz bu arada kanalıma abone olmayı tekrar unutmuyorsunuz. Her makinede farklı bir iğnemiz var. Sorularınızı da yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Devam ediyoruz. Siz de iğnelerinizle ve evdeki artık kumaşlarınızla bu denemeyi yapabilirsiniz ve bu şekilde doğru seçebilirsiniz. Bakınız, krep kumaşı 14 no 20-20 ile diktik. 14 no 20-20 ile diktiğimiz saten kumaşı istediğimiz gibi sonuç elde edemediğimiz için ince bir iğneyle dikmemiz gerektiğine karar verdik. Ve düz dikişte dokuma iğnesi 14 numara olan 20-20 kodlu iğneyle krep kumaşı dikebileceğimizi ve esnek kumaşı dikemeyeceğimizi görmüş ve denemiş olduk. Her kumaş için iğnemizi doğru seçmemiz gerekiyor. Yani iğnemizden kaynaklanan birçok dikiş sorunu insanları dikişten soğutuyor. Buna hiç gerek yok. Bu elbette zamanla deneyerek kazanılan bir tecrübe, ancak iğnenin kalınlığı ve inceliği de önemlidir. Kumaş kalınlaştıkça iğnemiz kalınlaşır, sayısı büyür. İnceldikçe düşer ama önemli olan kumaşımızın esneyip esnemediği, örme kumaş mı, dokuma kumaş mı olup olmadığıdır. Evet, saten bir kumaşta da İnceliği çok önemlidir. Penye bir kumaşta da inceliği önemlidir. Viskon kumaşları da 8 veya 11 numaralı iğneyle dikebilirsiniz. Kodu 20-20 olacak. İstediğimiz gibi bir dikiş elde edebiliyoruz böylece. Size tüm örnekleri ve iğne seçimini kumaşa göre ayarlamayı bu videoda anlatmaya çalıştım ama şimdi önemli bir konu daha var ki iğnemizi doğru seçsek bile makinamızın ayarları ve tansiyon ayarı. Tansiyon ayarı her kumaşa göre değişir. 0'a doğru gittikçe ipimiz çok gevşek olur. 9'a gittikçe son derece sıkılaşır. Tansiyon ayarımızı da kumaşa göre ayarlamamız gerekiyor. 1. Doğru iğneyi seçeceğiz kumaşa göre. 2. Kumaşa göre bir tansiyon ayarı yapacağız. Bunu da aynı iğneleri denediğimiz gibi denememiz gerekiyor. 3. Dikişe başlarken ipimizin çok uzun bırakmak gerekiyor. Aynı durum overlock makineleri için de geçerlidir. İğneler ve tansiyon ayarı da overlock makinalarımızda önemli. Her kumaşa göre değişir. Dokuma kumaşta ve esnek örme kumaşlarda hem tansiyon ayarlarımız hem iğne numaralarımız ve iğne kodlarımız uygun olması gerekiyor. Umuyorum ki bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Sorularınızı yorumlar kısmına ekliyorum. Birçok insanın faydalanması için de arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen unutmayınız. Baktığım veya anlatmadığım herhangi bir şey varsa lütfen onu da yazın yorumlar kısmına. Bir sonraki videoda ona da yer verelim. Dikiş sınıfında kalın. Daima sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese. Hoşça kalın.